Doğal, lezzetli ve de şifa kaynağı elma sirkesi nasıl yapılır? Elmaları iyicene yıka. Dilimlere ayırıp kavanozu yarım şekilde doldur. 1 yemek kaşığı nohut ve 1 yemek kaşığı bal ilave et. Arıtma suyunu 5 litrelik kavanoza dök. İlk karıştırmanı yap ve pamuk bezle ağzını kapat. Her gün bir kez karıştır. Elmalar dibe çöktü mü karıştırmayı bırak. Bir ay boyunca gün ışığı olmayan, hava gören bir alanda beklet. Yüzeyde sirke anası oluşacaktır. Bunu fark ettiğinizde sirkeniz hazır demektir. Sirkeyi süzüp afiyetle tüketebilirsiniz. Damak tadında leziz turşu nasıl yapılır diyorsanız işte kısaca tarifi. Havuç, beyaz acur, yeşil taze fasulye, maydanoz, acı biber, sarımsak, lahana, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı nohut ve 1 çay kaşığı kişniş. Tüm saydıklarımızı kaya tuzunu ayırdıktan sonra 3 litrelik kabımıza dolduruyoruz. 1 litre arıtma suyuna 1 kaşık kaya tuzunu ilave edip ve öncesinde hazırlanan ev yapımı 1 su bardağı elma sirkesini kaba aktarıyoruz. En son kaya tuzu karışımlı suyu kabımıza döküyoruz. Turşunun fermente olma süresi hava sıcaklığına göre 5-15 gün içinde gerçekleşmektedir. Suyu da şifadır. Çoluk çocuk ailece mutlaka içiniz. Hem lezzetli hem sağlıklı organik Adana şalgamı nasıl yapılır? Sizlere kısa ve öz anlaşılır şekilde tüm detaylarını tek tek anlatacağım. Lütfen desteğinizle bu tarz videoların devamı için takip etmeyi, beğenmeyi ve içten yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Şimdi tarife geçelim. 800 gram siyah, diğer adıyla mor havuçlarımızı iyicene yıkadıktan sonra uzunlamasına dilimliyoruz. Dilimlediğimiz havuçları 5 litrelik cam kavanoza dolduruyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı nohut, 4 yemek kaşığı esmer bulgur havuçların üzerine ilave ediyoruz. Son olarak arıtma suyu veya hazır su fark etmez, cam kavanoza taşırmadan görüldüğü gibi dolduruyoruz. Kapağını iyice kapattıktan sonra 2 defa ters düz yapıyoruz. Şalgamın fermente olma gün sayısı yaz ve kış şartlarına göre değişmektedir. Yazın 4-7 günde, kışın ise 10-15 günde fermantasyonu gerçekleşmektedir.